Doğru beslenebilmek, yiyecekleri iyi sindirebilmek için ağız ve diş sağlığımızın da önemli olduğunu artık biliyoruz. Çene eklemi kapanış bozuklukları nelere sebep olur? Nasıl tedavi edilir? Diş sıkma sebepleri nelerdir? Tedavi edilmezse ne olur? Seray soruyor, diş hekimi, protez uzmanı Doktor Medih Şengül bilgilendiriyor. Gençlik rüzgarı esmeye devam ediyor ve yine neredeyim? Yakışıklı doktorumdayım. Melih Bey'deyim. Nasılsınız? Vallahi sizi gördük, daha yakışıklı olduk diyeceğim. Değil. Değil. Ayrıca yalnız gelmedik bugün. Yani benim daha henüz yeni bizle tanıştık Sema Hanım'la. Bugün de bir imkan oldu kendini size anlatması. Çünkü çok taze yaşadığı sıkıntılar. Ben güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Şimdi bugün önceki anlattıklarımızdan sonra biraz daha farklı bir konuya geçeceğim. O da diş formları. Yani dedik ya işte eklemin sağlıklı olması için dişlerin iyi kapanması lazım. Çiğneme sisteminin dişler üzerindeki fonksiyonu sisteme, eklemlere vesaire kaslara yük bindiriyor ve rahatsızlıklar oluyor. Şöyle sorayım sen Semacığım son kaç senedir böyle diş hekimleriyle haşır neşirsin? Yaklaşık hocam 4 sene 5 sene civarı. 4 sene 5 sene içinde kaç defa tüm ağız, full ağız diş yaptırdın? 2-3 kere yapıldı benim. Of. 3 kere yapıldı. 3 kere yapıldı 4-5 yılda. Evet. Peki niye bir daha yapmak zorunda kalındı? Hocam bir türlü protezlerimi uyduramadılar. Alt üstte bir dengesizlik oluyor sürekli. Bir dengesizlik ve çiğnemekte Çiğnemede zorlanıyordun. sorunlar var. Dilimi ısırıyorum, dudağımı ısırıyorum. Ya küçük yapıyorlar ya büyük yapıyorlar dişlerimi. Peki bunun sana ne gibi rahatsızlıklar yaratıyor? Hocam baş boyun ağrılarım oluyor, migren ağrılarım. Yani omuzlarımda ağrı. Bütün vücudumu Yani yemek etkiliyor. yerken bile rahatsız, hayatın her alanında rahatsızlık. Rahatsız olduğu için hocam. sürekli bir arayış içerisinde Bir de çok önemli bir maliyet. Bakarsanız bir insan için yani 3 kere 4 sene diş yaptırmak. Hocam yani maddi manevi çok yoruldum. Şimdi bu öyle bir şey ki şu anda bana geldiğinde hadi bir de ben yapayım desem, ben de kendisine yeni diş yapsam ben de başarısız olurdum. Çünkü işin altında yatan farklı nedenler var. O da ortopedik çene pozisyonundaki bozulmuş yapı. Çiğneme sistemi zaten kaslar farklı bir şekilde kapanmaya artık alışmış, öğrenmiş, bir kas hafızası gelişmiş. Dolayısıyla eklemler yük altında. Uzun süre dişsiz kalmış, implantlar yapılırken vesaire. Sonra onun üzerine diş takıldığında sistem o bölgede, o noktada çiğneyemez hale gelmiş. Dolayısıyla dümdüz aşınmış dişler yapılmak zorunda kalıyor. Ve bir türlü o dengesiz, instabilite diyoruz buna. Stabil olmayan çeneler arası ilişki. Şimdi böyle bir durum ortada mevcutken biz diş yapımına geçersek eğer bazen böyle tekrar mutsuz edebiliyoruz hastalarımızı. Yani bu benim de çok başıma geldi. Ama bunun altında yatan nedeni fark ettiğimiz zaman ki artık günümüzde çok daha rahat oluyor bu muayenelerde, anlıyoruz. Kendisi zaten çok güzel ifade ediyor şikayetlerini. Yine o teknolojiyi kullanıyorsunuz değil mi bunu fark etmek üzere? Yine. Tabii çok güzel analizler yaparak aslında çenenin instabil olduğunu, dengesiz olduğunu anlıyoruz. Peki ne olması lazım? Biz ne isteriz? Yani nasıl dişler olmalı? Dişlerin yapısı, kapanışı aynı ekranda gördüğümüz gibi hiç aşınmamış formda, konumunda belli bir temaslar içerisinde ve görüyorsunuz sivri sivri. Çünkü doğuştan böyle, yani genetik formumuz böyle, dişlerin yaratılış şekli, varoluş şekli böyle ve bunların bir fonksiyonu var. O kapanış noktasında eklemler de doğru yerindeyse, kaslar doğru yerindeyse bu sağlıklı şekilde devam ediyor. Ne zaman bozuluyor? İşte bir diş kaybı, bir kayma, dişlerdeki aşınma. Bu ne geliştiriyor? O dişlerindeki temasların beyne yolladığı sinyaller yeniden bir kas hafızası geçiyor. Kasları yeniden programlıyor. Ya çok basit bir şey de bile oluyor. Mesela şurada bir ağrı varsa, bir dolguda bilmem ne bozukluk varsa insan o tarafı da çiğnemeyeyim diyor. Öbür tarafta çiğniyor yani. Bütün o ortopedik kapanış pozisyonu farklı bir noktada fonksiyon görmek zorunda kalıyor dişler yüzünden. Şimdi o bozuk pozisyonda diş yapıldığı için de bir türlü konfor yerine gelmiyor. Şimdi aslında dişlerimizin yaratılış şekli inanılmaz muazzam yapıya sahip. Bu yapının bir takım kuralları var. Mesela köpek dişleri niye sivri
ve o köpek dişlerinin konumu çiğneme sistemini hep aynı alanda kalmasını sağlıyor. Eğer eklemler yerindeyse ve kaslar doğru açıda çalışıyorsa. Şimdi bu sistemi olduğu gibi rehabilite etmemiz lazım. Sadece dişlerin yeniden yapılması bir işe yaramayacak. Şimdi biz bütün bu yapı eklemlerle beraber değerlendirildiği zaman ancak ve ancak sağlıklı bir sonuca ulaşır. Şu an mesela kendini biraz anlatır mısın? Neler var ağzında? Sana neler yapıldı mesela? Ne yaptık sana? Geldin. Ağzımda benim splint Split denen bir aparat yaptı takmak hocamız. zorundayız. Evet, Neden? zorundayım. Neden? Evet. Çünkü bakın burada kendisinin 3 boyutlu taramasını görüyorsunuz. Ay çok güzel. Şimdi baktığımız zaman yakından dişler düzleşmiş gibi. Yani Yani estetik olarak kendisini belki hani baktığında bir olabilir. şey görüyor ama işlevsel olarak Güzel çalışmıyor bir bu dişler çalışmıyor. yani. Evet. güzel bir iş yapılmış aslında ama konumu doğru değil. Çeneler arası ilişkide bir bozukluk var Evet ve bu hocam. bu bir doktorun hatası da değil. Ben size bir şey Bozulmuş bir söyleyeyim yapı mi? var ve o bozulmuş yapı tekrar aynı şekilde tekrarlanıyor. Hocam yeni dişlerle. şu var yani şimdi çiğneyemez bu dişlerle rahat. Çiğneyemediği zaman direkt yutar o kilo bile aldırır insana yani. Her türlü Sindirim yere rahatsızlıkları gider. da Tabii canım. bir sonuç aslında. Bakın şimdi böyle baktığımız zaman dişlerin ne kadar düzleştiğini, yani düzleştiği demeyelim, düz yapılmış. Düz zaten. Düz yapılmış. Neden? Çünkü daha sivri deminki gibi orijinal diş formlarında yapılmış olsa onları Bakayım bir. kıracak. Ya insan böyle bu halde doğru düzgün rahat yemek yemez, çiğneyemez, havada yutarsanız kilo da alırsınız. Başka problem yaratıyor mu? İnsan konuşamaz bile rahat böyle dil dolanır. Evet, şöyle bir sorunum oluyor. Yani dilimi kesiyor sürekli dişim. Ya komşularımla bile sohbet edemiyorum. Komşularınla sohbet edemiyorsun. Konuşurken zorlanıyorsun. Zorluk Bu da var, fonasyona da çok, çok evet. etki etmiş. Aslında çok estetik anlamda fena da görünmüyor. Evet onu Gördüğünüz gibi. söyledim yani ama Evet. Ancak işlevsel işte o değil. çenenin dengesiz oluşu, sürekli bir yerlerin çarpması ve doktorun onu ayarlamak için tamamen normal bir şekilde onu bir düzlemesi sebebiyle araya hep dil sıkışır, kapanır. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çeneyi stabil hale getirmek istiyoruz. Eklemleri rahat pozisyonda konumlandıracağız. Eklemlerin doğru konumuna göre dişleri yenileyeceğiz. Aynen. Ve bu süreç içerisinde biz bunu yaptıkça o eklemleri zorlayan kaslar da rahatlayacak. Bu kas sistemi, ve sinir sisteminin ilişkisi dişler üzerinde senin boyun ağrıların bütün vücuduna sirayet edecek. Tabii ki Hayrettin Aynı zamanda fizyoterapistimizden de burada destek destek almaya devam alıyorum. edeceğiz. Evet hocam, evet. Hayrettin'le de bir bölüm yaparız ileriki bölümlerde. Bence yapalım çünkü yani bu çok önemli bir konu. Bir de herkesin ilk defa göreceği bir şey olacağını düşünüyorum. Ben bunu daha önce bir yerde tekrar söylüyorum. Siz karşılaştınız mı böyle Ben bir ilk şey? defa böyle fizyoterapi alıyorum dişle alakalı. İlk Yani defa şunu bilsin görüyorum. seyircilerimiz. Evet. Eğer çiğneme fonksiyonunda rahatsızlık, kaslarda bir yorgunluk, aşırı yorulma, bir türlü dişler birbirinin yerini bulmuyor. Ve bu bütün sistem ağrılar, baş ağrısı, kulak ağrısı, boyun ağrısı, ya kronikleşmiş rahatsızlıklar varsa Yamuk durma. ya bunları böyle basit müdahalelerle belki bu semptomları hafifletebiliriz, konforu arttırabiliriz ama daimi olarak çözmek için eğer bu dişler tekrar yapılmak zorunda kalıyorsa önce bir rehabilite edip doğru noktada tekrar o zaman diş yapmak gerekecek. Bu şey- Tekrar yaptırman lazım. Tek- üzgünüm. Peki bir şey söyleyeyim. Taktığımız şeyin adı Splint ya da bir Sprint. plak aslında. plak Yani takıyoruz. bir- Evet. Bu plak mesela takıyor. 24 saat bununla yaşıyorsun. Evet. Hayata zaten alışırsın bir Hiç süre. çıkarmamak kaydıyla. Sadece Alıştın mı fırçalarken. peki taktıktan sonra Çok daha rahat, çok rahat. çok rahat Evet. alıştın. Evet. Sen Şu an- peki böyle küçük fayda etmeye başladı mı bir şeylerin? Faydalarını görmeye başladım. Mesela burada daha hızlı etki etmiş. Evet. Bazı hastalardan 3 Çünkü ay sonra faydasını bozuk gören. diye kapanış mesela. Evet. Kendinden sürekli değişmiş. Şimdi Evet. biz onu koyup doğru uyumladığımız zaman hızlı cevap aldık Sema'nda. Sonra ne kadar da bir kontrole gelmesi gerekiyor mesela? Yani mesela 2 ay içinde tedavinin aslında stabilite kısmı ilk birinci faz tedavi sonlanacak diye düşünüyorum ben. 2 ay Bu kadar. arada geldiğinde fizyoterapistimiz de Fizyoterapist destek görüyor. veriyor. O zaten o işte bozuk omurga yapısının bozulmuş olan diyeyim. Ya şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bak daha net anlaşılır olacak şimdi. Düşün ki Sema Hanım'ın sol tarafındaki arka dişleri eksilmişti ve implant yapma sürecinde de orası dişsiz kalmıştı. Şimdi burası dişsiz kalınca çenemiz nasıl oldu? Böyle biraz bu tarafa doğru meyletti değil mi? Şimdi biz sanıyoruz ki bu alt çene buraya doğru meyledecek. Hayır. Bu böyle olduğu zaman aslında böyle oluyor. Yani şöyle oluyor. Alt ve üst kafa kaydesi, alt çene, bir de
Atlas şurada gördüğünüz. Atlas önümüzde, evet. Atlas Evet. nereden geliyor onu bir bölüm konuşalım lütfen. Konuşalım. rica ederim. Dünyayı ellerin üzerinde taşıyan Atlas. Bizde de bir Atlas kemiği var, C1 ve C2. Bu ikisi ve kafa kaydesi ve mandibular, alt çene bu kaymayı aralarında pay ediyorlar. Şimdi bu kayma şöyle oluyor. Şimdi böyle duramazsın. Ne yapıyorsun? Şöyle yapıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Böyle Bütün yapıyorsun. omurga gidiyor. Bütün omurgaya, yani bir bacağının bir bacağından fonksiyonel Oradan bacağa olarak uzun, kadar. kısa olmasına bile sebep oluyor bu. Şimdi buraya Hayrettin çalıştığında çene böyle bir yerine geldikçe biz o plağa uyumluyoruz ve değişiyor o plaktaki temaslar. Biz uyumladıkça Hayrettin'in yaptığı şey de kalıcı oluyor. Benim yaptığım Bunu tedavi de kalıcı göstermemiz oluyor. lazım muhakkak izleyicilerimizi bir ara. Bugün şu an demiyorum ama Yani gösterelim. Evet. Bizi izlemeye devam edecekler ve bunu göstereceğiz Bu yani. konuda soru sorsunlar bize. Olur. Cevaplamaya çalışalım. Sosyal medyadan bir takım daha uzun anlatabileceğimiz fırsatlar bulalım. Çok iyi olur. Çünkü çok bilinmeyen bir şey. Ya aslında bütün diş hekimliği meslektaşları bu konuda çok çaba harcayıp bu rahatsızlıklarda bir şeyler yapıyorlar ve insanlara faydaları sağlıyorlar. Ama ancak bazı hastalar bir takım basit müdahalelerle, işte kas içi enjeksiyon olsun, işte gece plağı olsun ya da işte egzersiz, spor, nefes terapileri hepsi faydalı. Ama bunlar semptomlar üzerinde azaltan, işte onları hafifleten esas etkiler daha yaratsa soruna da yani çözüme gitmek için esas doğru tespit yapmak lazım. Sizin bu metodunuz çok doğru ve ben bunu diyorum ya, ilk defa bu programda Melih Bey'le hani farkına vardım. Evet, Siz de öyle ben ki de öyle sonunda hocam. 4 sene sonunda doğru adrese Doğru geldiniz. adres. ya bazı hastalara ne yapsak olmuyor. İlla ki bu 24 saat splint kullanılıp ve çenenin pozisyonunu kalıcı olarak ideal yerine getirmek üzere çalışmak gerekiyor. Sema Hanım hızlıca cevap aldığımız bir hasta oldu. Evet, Zaten o yüzden çok dedim, yeni. çabuk aldım. Evet. Umarım sonuca da ulaşır. Ve İnşallah. dişleri demin de gösterdiğim gibi o aşınmamış formlarda doğru yerlerinde eklemin doğru pozisyonda kapanırken Daha gerçeğe uygun dişlerle hayatınıza inşallah, İnşallah. devam edersiniz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz Ben siz de teşekkür programımıza ediyorum. geldiniz, destek verdiğiniz için. Sema Hanım, katıldınız ve insanları, seyircileri bilgilendirmek adına çok faydalı oldu katılmanız. Beraber olacağız daha Daha ilerleyen siz günlerde. uzun zaman berabersiniz. Zaten bu gidişle ben de uzun zaman beraberim burada. Ben de diyoruz. çok mutluyum hocam. Vallahi. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bakalım ne bilgilerle geleceğiz sonrasında diyoruz ve Gençlik Rüzgarı devam ediyor. Beauty Pillow'un sunduğu Gençlik Rüzgarı sona erdi.